Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ananas hırkamızın boyut ayarlamasını, kol birleştirmesini, yakasını ve sırt birleştirmesini birlikte yapacağız. Bu videoda hırkamız kimono boyutunda, yani bel hizasında kalacak ve kollarda fakir kol, kısa vaziyette olacak. Bir diğer videoda kol uzatmaları ve boy uzatmalarını yine birlikte öreceğiz. Medium large beden için toplam 26 sıra ördüm ve 2,5 ananasa kadar geldim. Şimdi 27. sıradan devam ediyorum. Köşeme 3 tane trabzan ördüm. 3 zincir çektim. Orta boşluğa sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. Balık sırtının ortasındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bu aynı zamanda benim birleştirme sıram. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Kasma yaparsa burada 6 zincir de çekebilirsiniz. Ön gövdeden batılmış olan trabzanıma ön gövdeden battım. Bir ikili trabzan ördüm. 6 tane tekli trabzan örüyorum. Yine tekli trabzan aralarına batarak. Ve solda kalan ön gövdeden batılmış trabzanıma yine ön gövdeden batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. 5 zincirimi çekiyorum. Balık sırtının ortasına battım. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada yine ananas başlangıcı yapacağız. 3 zincir, orta noktaya sık iğne, 3 zincir, balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Şimdi bunu birleştirme yapacağım için 5 tane kenarımı ördüm. 6. kenarı katladığımda 4. kenara tekabül eden kısımdan birleştirmemi yapacağım. Her iki kolu da aynı şekilde birleştiriyorum. Yakayı örerken birinde ön kısımdan başlayacağım. Diğerinde de arka kısımdan başlayacağım ki bu videonun sonunda diğer kolda yaka başlangıcını gösteriyor olacağım. Şimdi birleştirmeyi yaparken köşe noktama 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşıdaki köşenin orta noktasına ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine köşemin yarısını örmek için 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtlarının ortasındaki 3 zincirlik kısma bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Takip eden balık sırtının yine orta noktasına 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve karşılık gelen balık sırtının orta noktasına ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine ördüğüm kenarda boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi ananasları birleştirmeye geldik. 5 tane zincir çekiyorum. Karşılıklı tepe noktalarını, bir tarafta tepe noktasına kaydırma yapacağım. Bir tarafta da ananasımı örmeye devam edeceğim. 5 zincirden sonra ilk trabzana ön gövdeden battım. İkili trabzan ördüm. Karşılık gelen tepe noktasına ilmeğimi kaydırdım. 2 tekli trabzanın arasına bir tekli trabzan yaptım. Karşılık gelen tepe noktasına ilmeğimi yine kaydırıyorum. Yine tekli trabzanımı örüyorum. Karşılık gelen tepe noktasına ilmeğimi kaydırıyorum. Tekli trabzanımı örüyorum. Karşılık gelen tepe noktasına ilmeğimi kaydırıyorum. Tüm tekli trabzanları bu şekilde örerek devam ediyorum. Toplam 6 tane tekli trabzanım vardı. Yani işlemi 6 sefer tekrarlıyorum. 6. tekli trabzanda da ilmek kaydırmayı yine yaptıktan sonra ön gövdeden battığım trabzana yine ön gövdeden batarak bir ikili trabzan örüyorum. Ve ananasın son tepe noktasına zincir öncesi, bakın son tepe noktası, ilmeğimi kaydırıyorum. 5 zincir çekiyorum.
Balık sırtının ortasına batıyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektim. Balık sırtının ortasına battım. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Yine 3 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 balık sırtının ortasındaki 5 zincirlik bölüme sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına önce 3 tane ikili trabzan örüyorum. Karşılık gelen balık sırtının orta noktasına ilmek kaydırıyorum. Yine bir zincir çekip 3 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Görüntüye bakalım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde denk gelen kısımları örmeye devam edeceğim. Ananasları ananaslarla, balık sırtlarını balık sırtlarıyla birleştireceğim. Son köşeme geldim. Yarım ördüğüm köşeme 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve son balık sırtının ortasına ilmeğimi kaydırıp bir zincir çekerek başlangıçta ördüğüm 3. zincire ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Sabitlememi yaptım. Şimdi görüntü olarak bakalım kolumuza. Yan yana koyduğumda burada ortalama 42-43 santim civarında bir boyutum oluyor. İnce bir ip kullandığım için ip özelliklerini ilk videoda belirtmiştim. Yine açıklamaya yazıyor olacağım. Bu kısımdan birer yaprak örerek yakamızı devam edeceğiz. Ön ve arka kısımları 3 köşe olarak öreceğiz. 3 kenar olarak öreceğiz. Ve nihayetinde ortalama 52-53 santim civarında bir beden boyutumuz olacak. Medium large gibi olacak bu. İp özelliklerinize göre değişecektir. Şimdi burada yakayı örerken ön kısma, yakaya denk gelen kısma kırmızı ayıraç takıyorum. Sırt bölümüne, enseye denk gelen kısma mavi ayıraç takıyorum. Ve yukarıdaki yazdığım sıra sayılarından da devam edin. Sıra sayısı değişmediyse aynı sıranın başlangıç ve bitişini örüyorumdur. Yakayı örerken bu noktalara da dikkat etmenizi rica edeceğim. Şimdi sol parçayı örüyorum ben. İlmek kaydırarak karşılıklı böyle ilk balık sırtı olan kısma kadar geleceğim. Her zincirden, her tepe noktasından bakın ilmek kaydırarak geliyorum. Burada ipi kopartarak da direkt o noktadan başlayabilirsiniz. Ki diğer parçada o şekilde yapacağım ben. Bu parçada ipi kopartmak istemediğim için ilmek kaydırarak devam ediyorum. Ve nereye kadar geleceğime de birazdan göstereceğim. Bakın şu kısım. İlk ananas başlangıç yerine kadar balık sırtının ortasına kadar ilmek kaydırarak geldim. Ve sıramı örmeye başlıyorum. Yakanın ilk sırasındayım. 3 zincir çektim. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan örüp balık sırtımı tamamlıyorum. Şimdi burada yine ananas başlangıcı yapacağım ama sadece bir yaprak öreceğim. Devamını normal örmeye nasıl devam ediyorsam o şekilde öreceğim. 3 zincirimi çekiyorum. Sık iğneye batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı sık iğnenin içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Çünkü buraya yarım yaprak öreceğim için 3 değil bir zincir çektim araya. Yine devamına 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının orta noktasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan ekliyorum. 5 zincir çekiyorum. Ön gövdeden battığım trabzana yine ön gövdeden batıp ikili trabzan örüyorum. Ortaya
Yine tekli trabzanların arasına denk gelecek şekilde toplam 5 tane tekli trabzan örüyorum. Ve sol tarafta kalan yine ön gövdeden battığım trabzana ön gövdeden batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. 5 zincirimi çektim. Balık sırtının orta noktasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi normal başlangıcımı yapacağım. Yaprak başlangıcı. 3 zincir, sık iğneye bir ikili trabzan, 3 zincir, sık iğne, ikinci ikili trabzan, 3 zincir ve balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örerek örgüme devam ediyorum. Sadece yaka ve ense kısmında yarım yaprak başlıyorum. Geri kalan kısımlarda normal ananas başlangıcındaki yuvaları örüyorum. Arka kısma kadar devam edeceğim. Bakın yine mavi ayracımı görebiliyorsunuz. Sırt kısmında da yine verev gelen bir kısım olsun, açık gelen bir kısım olsun istiyorsanız önde bıraktığınız kısmı kadar devam edin. Ya da benim gibi kapalı dursun istiyorsanız da ilk ördüğümüz noktaya kadar, bağlantı noktasına kadar devam edin. Orta noktaya yine ne yapıyorum? 3 zincir, 1 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan örüyorum. Köşede bakın 3 tane trabzanım kaldı. Bunların üstüne de yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tam birleştirme noktasının bu balık sırtının sağ kısmında kalan 3 trabzandan bahsediyorum. 3 zincir çektim, örgümü çevirdim. İkinci sırama başladım. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Ve yapmış olduğum yuvanın trabzanın üstüne 1, boşluğa 3, yine trabzanın üstüne 1, toplam 5 tane ikili trabzan örüyorum bu kısımda. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına batıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bir sıra önden bir sıra arkadan ördüğüm için ve örnek devamlılığı açısından ön gövdeden battığım trabzanım vardı. Burada arka gövdeden batarak onu örüyorum. Ve yine tekli trabzanların orta noktalarına batarak toplam 4 tane tekli trabzan örüyorum. Ve sonda kalan trabzana yine arka gövdeden batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üç zincirimi çekiyorum. Trabzanın üzerine 1, orta noktaya 8, yine trabzanın üzerine 1, toplamda 10 tane ikili trabzan örüyorum. Dediğim gibi bu başlangıçta yaptığımız ananas başlangıcının birebir aynısı. Zaten buraya kadar geldiğiniz için kolaylıkla devamını örebileceğinizi eminim. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum.
Şimdi yine ne yapıyorum? Bu sırayı tamamlıyorum. Bir kenar, alt kenar ve ön kenarda kırmızı ayraçla işaretlediğim noktaya kadar yine örerek devam ediyorum. Balık sırtını ördüm. 3 zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine 1, orta noktaya 3, trabzanın üzerine 1. Yine toplam 5 tane ikili trabzan örüyorum buraya, tıpkı ense kısmında yaptığım gibi. Tek fark, ensede şu kısımda 2 zincir çekiyordum. Ön kısımda burada 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına batıyorum. Örgümü çevirdim. İlmeğimi kaydırdım. 3 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 tane trabzanın üzerine yine birer tane trabzan örüyorum. 5. tepe noktasına 2 tane ikili trabzan örüyorum ve 5 olan trabzan sayımı burada 6'ya çıkartıyorum. Yaprağın diğer tarafa bakmasını isterseniz arttırma noktasını 1. trabzan üzerinden başlayın ve oradan devam edin. Ben aşağı yönlü bakmasını istediğim için arttırmayı sol taraftan yaptım. Yani ananasa bakan taraftan yaptım. Yukarı doğru da yapabilirsiniz bunu. 3 zincir çektim. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan ördüm. 5 zincir çekiyorum. Ön gövdeden battığım trabzana yine ön gövdeden batıp bir ikili trabzan örüyorum. Tekli trabzanların orta noktasına batarak toplam 3 tane tekli trabzan örüyorum. Ve yine ön gövdeden battığım trabzana ön gövdeden batarak ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Devamında yine alt sıralarda ördüğümüz gibi örüyoruz. Mavi ayraçla işaretlediğim ense bölümüne kadar geleceğim. 3 zincir çekiyorum. Sıranın sonundayım. İlk trabzana 2 tane ikili trabzan örüyorum. Takibindeki 4 tepe noktasının içine yine birer tane ikili trabzan örüyorum. Arttırma yönü yine bakın aşağı bakıyor. 2 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanım var. Üstüne yine 3 tane ikili trabzan örüp sıramı bitiriyorum. Üç zincir çekerek yeni sıramı başlıyorum. Örgüyü çevirdim. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 5 tane ikili trabzan örüyorum ve 6. tepe noktasına 2 tane ikili trabzan örüp sayıyı 7'ye çıkartıyorum.
3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. İlk trabzana arka gövdeden batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Tekli trabzanların orta noktalarına toplam 2 tane yine tekli trabzan örüp son trabzana arka gövdeden batıyorum ve bir ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve yine 3 kenarı örerek kırmızı ayraçla işaretlediğim yaka bölümüne kadar geliyorum. Arka yüzdeyim. 3 zincir çektim. Birinci trabzana tepe noktasına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Kalan 5 tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüp 3 zincir çekiyorum ve balık sırtının ortasına yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve bu sıramı da böylece bitiriyorum. Bir zincir çekip yine örgüyü çeviriyorum ve balık sırtının ortasına batıp ilmek kaydırıyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum bu noktada. 3 zincir çekiyorum. Birinci trabzanın tepe noktasına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Devamına 3 tane daha ikili trabzan örüp toplam 5 tane trabzanı tamamlıyorum ve yaprağımın bitirmelerini yapmaya başlıyorum. Yine 3 zincir çektim. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Ön gövdeden battığım trabzanı ön gövdeden batıp ikili trabzan örüyorum. Kalan 2 tane tekli trabzanımın orta noktasında bir tane tekli trabzan örüyorum. Ve yine son trabzanıma ön gövdeden batıp ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Burada biraz daha devam edelim. 3 zincir çektim. İlk trabzanın tepe noktasına 2 tane trabzan, devamına 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 tane zincirlik bir boşluğum var. Oraya toplam 11 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra yine bir zincir çekip dördüncü, beşinci, altıncı trabzanlara birer tane, yedinci trabzana 2 tane ikili trabzan örerek yaprak bölümünü devam ettiriyorum. Sonra yine 3 zincir çekip balık sırtının ortasına geleceğim. Bu bölüme de 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örerek devam edeceğim.
Görüntümüze bakalım. Sonraki sırada artık ananası tamamlayacağız. Ense kısmına kadar örmeye devam ediyorum. Ense kısmına geldim. 3 zincir çekiyorum. 4. 5. 6. trabzanlara birer tane, 7. trabzana 2 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve 3 trabzanın üzerine yine 3 tane ikili trabzan örerek sıramı bitiriyorum. Şimdi bu sıra arttırma sırası, aynı zamanda onu da yine belirteyim. 6 tane balık sırtını ördük ve 5 trabzana geldiğimiz için yine köşe noktalarına 2 değil, toplamda 4 tane üçlü trabzan grubu örüyoruz. 3 zincir çektim, örgümü çevirdim, 2 tane ikili trabzan örüyorum, 3 zincir çekiyorum, 3 tane ikili trabzan örüyorum, 3 zincir çekiyorum, balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Beş zincir çekiyorum. Birinci trabzana arka gövdeden batıp ikili trabzan örüp yine tığ ip dolayıp ikinci trabzana arka gövdeden batıp ikinci trabzanımı da örüyorum ve tığda biriken ilmekleri bakın bir seferde topluyorum. Daha önce ön gövdeden yapıyorduk bunu. Şimdi arka gövdeye sıra geldiği için arka gövdeden yaptık. 5 tane zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincirimi çektim. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum birinci trabzana. Arka gövdeden batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Devamına 8 tane tekli trabzan örüyorum. Trabzan aralarına batarak ve son trabzana geldiğimde yine arka gövdeden batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Üç zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Görüntümüze bakalım. Bu sırayı da sonuna kadar geliyoruz ve artık son sıra ve birleştirmeyi yapacağım burada. Sıranın sonunu da birlikte örelim. 3 zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. trabzanların tepe noktalarına birer tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Balık sırtının ortasına batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 trabzana birer yarım trabzan örüyorum ve tığda biriken ilmekleri bir seferde toplayıp yaprağımı kapatıyorum.
3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Beş tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üç zincir çektim. Yine devamına 3 yarım trabzan örüp tığda biriken ilmekleri bir seferde çıkartıyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk trabzana ön gövdeden batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Devamına 7 tane tekli trabzan örüyorum. Son trabzana yine ön gövdeden batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 tane yarım trabzan örüyorum. Tığda biriken ilmekleri bir seferde çıkartıyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Şimdi bu kenarı öreceğim. Alt kenarı öreceğim ve sırt kısmına geldiğimde artık birleştirme yapacağım. Parçaları ne şekilde koyacağınızı da göstereceğim şimdi. Şimdi her ikisi de ön yüzde kalacak şekilde sırt kısımlarını karşılıklı koyalım. Köşe noktamı 3 tane ikili trabzan ördüm, bir zincir çektim. Karşı köşeyi orta noktasına ilmek kaydırdım, bir zincir çektim. Yine köşe noktama geldim. 3 tane ikili trabzan örüyorum buraya. 3 zincir çekiyorum. Ve yine takip eden balık sırtının orta noktasına 3 tane ikili trabzan, bir zincir örüyorum. Ve karşı kenardaki yine balık sırtının ortasına ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanım var. Bunların üzerine yarımşar trabzan örüp tığda biriken ilmekleri bir seferde topluyorum ve karşı taraftaki yaprak kapamanın tepe noktasına ilmeğimi kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum yine. Birinci trabzanı ön gövdeden battım, ikili trabzan ördüm. Yine ananasın tepe noktalarına birleştireceğim. İlk tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. 2 tekli trabzanın arasına tekli trabzan ördüm. Karşı kenardaki denk gelen tepe noktasına ilmek kaydırdım. Yine aynı şekilde devamındaki 6 tane yine tekli trabzanımı örüyorum. Toplam 7 tane tekli trabzanım var ve her trabzanı örerken karşı kenardaki denk gelen tepe noktasından ilmek kaydırarak birleştirmesini yapıyorum. Tekli trabzanlarımı bitirince yine sıra sonundaki ön gövdeden battığım trabzanıma ön gövdeden batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Ve onu da yine karşı kenarda denk gelen zincir öncesi son tepe noktama ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Ve yine 3 zincirimi çekiyorum. 3 tane trabzanıma yarım trabzan yapıp tığdaki ilmekleri bir seferde örüyorum. Karşı kenardaki
Yine yaprağın tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çektim. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir çekiyorum. Karşı kenardaki denk gelen balık sırtının orta noktasına ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada 5 zincir çekip direkt balık sırtına da geçebilirsiniz. Ben 3 zincirimi çektim. 5 zincirlik bölüme bir sık iğne ördüm. 3 zincir çektim ve balık sırtının ortasına geldim. 3 tane ikili trabzan ördükten sonra bir zincir çekerek balık sırtının ortasına ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Yine 3 tane ikili trabzan örüp sıramı devam ettirdim. Görüntüye bakalım. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde örüyorum. Şimdi bakın, sağda kalan parçamız şu şekilde çevirdim ve arka bölümden başlıyorum. Diğerine ön yakadan başlamıştım. Burada bir zincir çekerek bakın arka kısımdan örmeye başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 tane yanına ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir tane ikili trabzan örüp bir zincir çekiyorum ve yine sık iğneye bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Balık sırtının ortasına 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Dediğim gibi bu parça arka kısımdan başlanarak yine döne döne örülecek. Örgü yönleri aynı, sadece parçanın başlangıç kısmı farklı. Beş zincirimi çektim. Ön gövdeden battığım trabzana ön gövdeden battım. İkili trabzanımı ördüm. Beş tane tekli trabzan örüp yine devamına bir tane ön gövdeden batarak ikili trabzan ördüm. Bakın arka yüzdeyim. Ön bölümde de buradan yakanızı ayıracaksınız. Ve bu şekilde önlü arkalı diğer parçada yaptığımız gibi yaka bölümünü örerek devam edeceksiniz. Hırkanın nihai görünümü bu şekilde. Ben boy uzatması için de ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden son sıraya herhangi bir şey örmedim. O bölümü bekleyebilirsiniz ya da dilediğiniz gibi bir bitiş yapabilirsiniz. Sık iğne örebilirsiniz, tekli trabzan örebilirsiniz ya da yarım halkalar şeklinde bir bitiş yapabilirsiniz. Projelerin devamı için kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.